Dünya genelinde ölüme neden olan hastalıklar arasında ilk sıralarda gösterilen diyabet hastalığı, genetik faktörlerden kaynaklandığı kadar fazla kilo, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam sonucunda da ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar sağlıklı yaşamın, düzenli beslenmenin ve fiziksel aktiviteleri ihmal etmemenin diyabet riskini önemli ölçüde azalttığını bildiriyor. Güven Hastanesi Beslenme ve Diyet bölümünden Doktor Diyetisyen Evrim Güngör, diyabetli hastaların nasıl beslenmesi gerektiği hakkında şu bilgileri verdi. Obezitenin çocukluk çağında görülme sıklığı son yıllarda artmıştır. Türkiye'de çocuk ve erişkinlerde diyabet yoğunluğunun %13.7'ye ulaştığı bildirilmiş ve obezite sıklığının %32 olduğu belirtilmiştir. Erkeklerde kilo fazlalığının, kadınlarda ise obezitenin daha yaygın olduğu dikkat çekmektedir. Genel olarak erişkin yaşlardaki Türk toplumunun 2/3'ü kilolu veya obezdir. Diyabet hastalarında kalp damar hastalıkları, beyin damarlarında tıkanma sonucu felç, böbrek gibi hayati işlev gören organların hasarı sonucu böbrek yetmezliği, diyaliz gerekliliği ve tansiyon yüksekliği gelişebilir. Kanda artan şeker miktarı ayaklarda ve gözlerde kalıcı hasara sebep olabilir. Araştırmalar sonucunda diyabet riski olan bireylerin yaşam tarzında değişiklikler yapması sonucunda tip 2 diyabet riskinde %44 ila 58 oranında azalma olduğu belirlenmiştir. Doktor Diyetisyen Evrim Güngör, diyabet hastalığına zemin hazırlayan durumları anlattıktan sonra şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini şöyle aktardı. Diyabet hastalarının hareketsiz yaşam, obezite, birinci derece akrabalarda diyabet varlığı, iri bebek doğurma ya da hamilelik sırasında oluşan şeker öyküsü, hipertansiyon yani kan basıncı 140/90 mmHg ya da hipertansiyon tedavisi, kötü kolesterolün yükselmesi ve iyi kolesterol düşüklüğü, polikistik over sendromu, ağır insülin direnciyle seyreden sağlık sorunlarının varlığı ve erken yaşta kalp damar hastalığı öyküsü etkiliyor. Peki diyabet hastaları yaşam kalitesini düşürmemek için nasıl beslenmelidir? Dengeli ve sağlıklı beslenmek yükselen kan şekerini düzenleyen en önemli faktördür. Uzun süre aç kalmamaya dikkat ederek 3 ana ve 3 ara öğünden oluşan bir beslenme programı uygulanmalıdır. Öğünlerde çok tip bir beslenme tarzı olan et, sebze, süt ve tahıl grubunu bir arada tüketmek en doğru seçim olacaktır. Protein ağırlıklı beslenmek, ekmek tüketmemek gibi tek tip beslenme tarzı kan şekerinin bir anda yükselip bir anda düşmesine sebep olacaktır. Kan şekerinde ani değişiklikler vücuda zarar vermektedir. Beyaz ekmek yerine tam buğday unundan yapılan esmer, çavdar veya kepek ekmeği tüketilmelidir. Haftada en az 2-3 porsiyon kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagil yemekleri tüketilmelidir. Öğünlerin posa açısından zengin olması gerekmektedir. Her öğünde sebze, tahıllı ekmek veya mercimek, nohut, bulgur gibi diğer tahıllı besinlerin tercih edilmesi hem kan şekerini dengede tutar hem de bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar. Ara öğünler atlanmamalı ve bu öğünlerde meyvenin yanında süt, yoğurt, ayran gibi ikinci bir besin ile tüketilmelidir. Et, tavuk, balık gibi besinler derisi ve yağı ayrılarak haşlama, buğulama veya ızgara yöntemiyle pişirilip tüketilmelidir. Kızartma türü besinlerden ise uzak durulmalıdır. Düzenli balık tüketilmiyorsa günde bir 2 adet ceviz yenmelidir. Öğünlerde light ürünler yerine kalorisi düşük sağlıklı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanmış gıdalara yer verilmelidir. Yağ ve kolesterol içeriği yüksek kelle paça, işkembe gibi sakatatlar, poğaça, açma gibi pastane ve sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri tüketiminden kaçınılmalıdır. Krema, mayonez, kaymak, et ve tavuk suyu ile pişirilmiş yemeklerden uzak durulmalıdır. İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar tüketilmemelidir. Kuyruk yağı ve iç yağ gibi katı yağlar yerine sıvı yağ kullanılmalıdır. Pasta, şekerleme, şerbetli tatlı gibi şekerli besinlerden uzak durulmalıdır. Günlük alınan tuz miktarı 5 gramı aşmamalıdır. Beslenme düzeni hayatın her döneminde uygulanabilecek ve devamlılık sağlayacak şekilde değiştirilmelidir. Doğal gıdalar tüketilmelidir. Hazır gıdalar tüketilecekse enerji içeriği yüksek gıdalardan kaçınılmalı ve son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.
Fiziksel olarak aktif olunmalıdır. Haftanın en az 5 günü düzenli olarak en az 30 dakika orta yoğunlukta aktivite yapılmalıdır. Kilo kaybı sağlanması için daha fazla egzersiz yapılması gerekebilir. Diyabet hastalarının belli aralıklarla muayenelerini ve kontrollerini yaptırmaları, doktorun önerdiği ilaçları düzenli kullanmaları önemlidir. Diyabet tedavisine geldiğimizde ise kan şekeri, kan basıncı ve kan yağları istenilen sınırlar içinde tutulabilir. İdeal vücut ağırlığına ulaşırsak ve bu ağırlığı koruyarak, düzenli ve dengeli beslenerek, yeterli düzeyde egzersiz yapılarak diyabet hastalığının yol açabileceği sağlık problemleri en aza indirilebilir. Peki hangi yanlış inanışlar diyabet hastalarının hayatını güçleştiriyor? Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İnan Anaforoğlu, diyabet hakkında toplumda doğru olduğu düşünülen 8 hatalı bilgiyi şöyle anlattı. 1. Diyabet sadece ileri yaştaki kişilerde görülür. Yanlış. Doğrusu, yaygın inanışın aksine diyabet sadece ileri yaşlarda değil, genç yaşlarda, hatta çocuklarda bile gelişebiliyor. Tip 2 diyabet daha çok genetik yolla geçen, ileri yaşlarda ortaya çıkan, hatalı beslenme ve kilo ile ilişkili olan bir diyabet türü. Ancak ülkemizde obezite sıklığının artmasıyla birlikte tip 2 diyabet daha erken yaşlarda, gençlerde hatta çocuklarda dahi tespit edilebiliyor. Genetik geçişi çok zayıf olan ve mutlaka insülin tedavisi gerektiren bir diyabet türü olan tip 1 diyabet ise daha çok çocukluk, ergenlik dönemlerinde oluşuyor. 2. Diyabetli kişiler spor yapamaz. Yanlış. Doğrusu, Profesör Doktor İnan Anaforoğlu, diyabet hastalarının her türlü sporu yapabileceklerine dikkat çekerek şöyle devam ediyor. Hatta dünya çapında çok ünlü şampiyon sporcular bile var. Spor yapmak, düzenli egzersiz yapmak hastalarda kan şekerini düşürerek tedaviyi kolaylaştırıyor. Ancak unutulmamalı ki diyabetli kişiler spor yapmaya başlamadan önce diyabet tedavilerini yöneten doktorları, gerekirse kardiyoloji ile göz uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve kendilerine uygun spor programı açısından yönlendirilmeli ve tedavileri düzenlenmelidir. 3. Diyabet hastalarının hamile kalmaları sakıncalı. Yanlış. Doğrusu, diyabeti olan hastalar kan şekerleri düzenlendiğinde hamile kalabiliyor ve son derece sağlıklı çocuklar doğurabiliyorlar. Ancak annenin diyabeti hamilelikte çocuğa geçmese de bu süreçte kötü yönetilmiş bir diyabet ise bebekte doğum sonrası şeker düşmesi ve sarılık gibi bazı komplikasyonlara ya da annede gebelik tansiyonu, erken veya zor doğum gibi bazı ciddi tablolara sebep olabiliyor. Hamilelik öncesinde ve hamilelik boyunca şekerin düzenli takip edilmesi durumunda ise hem bebekte hem de annede komplikasyon gelişme riski oldukça düşük oluyor. 4. Hamileyken insülin tedavisi bebeğe zarar verebilir. Yanlış. Doğrusu, hamileyken diyabet için en uygun tedavi insülin tedavisidir. İnsülin plasantadan bebeğe geçmez. Anneye ve bebeğe bir zararı olmaz. 5. Karbonhidratlı gıdalardan tamamen uzak durulmalı. Yanlış. Doğrusu, sadece şekerli gıdalardan uzak durarak diyet yapmak doğru değildir. Karbonhidratlar ve yeterince yağ ile proteinden oluşan dengeli bir diyet önemlidir. Sağlıklı diyetin taze sebze meyve, lifli gıdalardan zengin olması bekleniyor. Ayrıca glisemik indeksi düşük, kaliteli liften zengin karbonhidratların tüketilmesi, hastaları kan şekerindeki ani değişimlerden koruyor ve tok tutuyor. Kaliteli karbonhidratlar ayrıca sindirim sistemi ile bağışıklık sistemi için de faydalı oluyor. 6. Diyabet cinsel hayatı bitiriyor. Yanlış. Doğrusu, diyabetik hastaların kan şekerleri beklenen normal aralıklarla seyrettiği sürece cinsel fonksiyon bozukluğu olması beklenmiyor. Hastaların cinsel hayatları normal bir şekilde devam edebiliyor. 7. İnsülin bağımlılık yapar. Yanlış. Doğrusu, insülin organlarımızın ve hücrelerimizin hayatta kalmaları, beslenmeleri için ihtiyaçları olan glikozu almalarını sağlayan pankreastan salgılanan bir hormon. Ayrıca insülinin bağımlılık yapma özelliği yoktur. İnsülin eksikliğinde dışarıdan insülin verilmesi gerekir. Yine tip 1 diyabet, organ yetmezliği, ameliyat dönemi ve hamilelik gibi bazı özel durumlarda insülin tedavisine ihtiyaç duyulabiliyor.
Bazı hastalarda diyet ve egzersizin eşlik ettiği ilaçlarda metabolik iyileşme ve kilo verme sonrasında insülin tedavisi kesilerek diğer tedavilere geçilebiliyor. Ancak hekim önerisi olmadan hastaların kendi kendilerine insülin tedavilerini asla kesmemeleri gerekiyor. 8. Doğal balda, pekmezde, nar ekşisinde ve erik ile yeşil elma gibi ekşi meyvelerde şeker yoktur. Kan şekerini yükseltmezler. Yanlış. Doğrusu, balda, pekmezde, nar ekşisinde ve ekşi meyvelerde şeker vardır. Dolayısıyla kan şekerini yükseltirler.